Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Sohbetler 4 2 ilim. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, İhlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Kıymetli kardeşlerim, ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Böyle buyruluyor hadis-i şerifte. Burada ilimden kasıt nedir? Evvelen şeriat, saniyen tarikattır. Bunun delili ise her biriniz için bir şeriat ve münevver bir yol, tarikat tayin ettik. Maide suresi 48 ayeti kerimesidir. Şimdi bu ayeti kerimenin hükmü müminata farz olan ilmi anlamak için çok mühimdir. Zikrettiğimiz ayeti kerimenin Hazreti Peygamber'e hitaben tamamı şöyledir. Yani sana ya da Muhammed'im geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan kitabı hak ile indirdik. Sen onların aralarında Allah'ın indirdiği kitap ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan, kitaptan, Kur'an'dan sapma. Biz her biriniz için bir şeriat ve münevver bir yol, tarikat tayin ettik. Eğer Allah isteseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Yani size sadece şeriatı emrederdi. Fakat öyle yapmadı. Size farz kıldıklarında sizi denemek istedi. Sizi imtihana tabi tuttu. Öyleyse iyiliklere koşun, birbirinizle hayırda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz, tartışıp durduğunuz şeyleri size haber verir. Maide suresi 48. Ayetin tasavvufi tefsirine göre kadın olsun erkek olsun tarikat denilen manevi yolu tutmak vaciptir, gereklidir. Bazıları vardır ki hoca olmuş, alim olmuş, Kur'an'ı hatmetmiş ama bu ayetten bu mana çıkmaz diye itiraz ediyor. Ayetten bu mananın çıkacağını kani olsa, anlasa bu sefer de nefsi araya girip ben bu tarikatta yapabilir miyim? Şeyhin söylediklerini tutabiliyor muyum acaba? Şu kadar da meşguliyetim var gibi sözlerle vesvese vermeye başlıyor. İçinden insana tarikatın gerekliliğini reddeden ne kadar düşünce geliyorsa külliyen şeytandan ve ondan 70 kat beter nefsi emmaremizdendir. Aslında tarikat-ı red, sünnet-i seniyyeyi red demektir. Zira Hazreti Peygamber, şeriat akvalim, sözlerim, tarikat efalim, yaptıklarım, hakikat ise ahvalimdir, hallerim buyurmuşlardır. Rabbi Zülcelal'imiz bu iki yolu tutup felaha eren müminlerin vasıflarını bir bir bizlere anlatıyor. Buyuruyorlar ki, Sure-i Celile'nin ilk ayeti, müminler kurtuluşa felaha erdi manasıdır. Nasıl oluyor da müminler kurtuluşa felaha eriyorlar? Diğer ayetleri okuyalım. Çünkü müminler namazlarında huşu içindedirler. Haşyetle namazlarını kılarlar. Her türlü boş, faydasız ve manasız sözlerden ve işlerden yüz çevirir ve uzak dururlar. Zekatlarını verirler, iffetlerini korurlar. Mü'minun suresi 1-5. Şimdi bizim üzerimize sadece şirat yani şeriat farz olsaydı yalnızca namazları kılmamız emredilir ve istenirdi. Bizden haşyetle namazlarını kılmamız istenmezdi. Sadece şeriatın emirlerine yerine getirmekle kalsaydık boş işleri, malayaniyi terk edemezdik. Zekatlarımızı verirdik ama borç ödeme kabiliğinden verirdik. Gönüllü bir şekilde veremezdik. Hele iffetlerimizi korumanın sırlarına ermeye ise hiç kabil olamazdık. Çünkü şeriatın mecburiyetten çıkıp mahbubiyetle ifa edilmesi ancak sünnet-i peygamberiye tam riayetle mümkün olur. Tarikat, şeriatın inceliklerini, edeplerini öğreten minhaçdır. İkisi birden
müminata gerekli olan ilimler cümlesindendir. Eğer tarikatın gerekliliğini bilmezsek, emri bil maruf bile yapamayız. Sağırlar, dilsizler denilen zümreden oluruz. Bildiğini yapmayı, bildiğiyle yaşamayı insana tarikat adabı talim eder. Bildiğimizi yapmazsak dilsizlerden oluruz. Nefse, ibadet ancak muhabbet yoluyla sevdirilir. Sevmezsek başkasına da sevdiremeyiz. Muhabbet ise Habibullah'tan ve refiklerinden gelir. Çarşıda pazarda bulunmaz. Rabbimiz Asr suresinde birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmeyenler dışında bütün insanlık hüsrandadır, ziyandadır, mağluptur buyuruyor. Şeriatla namazın şekil şartları yerine getirilir ama huşu elde edilemez. Şeriatle gıybete mani olunmaz. Neminenin önüne geçilmez. Ucub, riya, kibir, masiva kalpten sürüp çıkarılmaz. Haram helal arasını ayıracak aklı selim ihsan olunmaz. Yolumuz tarikat-ı aliyedir. Yolumuzun büyüklüğü şeriatın hakikatine riayetten gelir. Şeriat elde mizan olmazsa nerede şaşırdığını bile anlamadan yolda saplanıp kalırsın. Çıkmaz sokaklardan ana caddelere varılmaz. Kimse kendi başına yol icat etmesin. Kabul etmiyorsan itiraz etme ki dinini hepten yitirmeyesin. Mevlam cümlemizi şeriat-ı mutahharaya ve tarikat-ı aliyeye muhabbetli eylesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.